Herkese merhaba. Bugünkü videomda böbrekleriniz ağrıdığı zaman hangi bölüme başvurmalısınız? Nefrolojiye mi, ürolojiye mi? Nefroloji ve üroloji arasındaki farklar neler? Hangi bölümlere bakıyor bu branşlar? Hangi hastalık durumunda hangisine başvurmanız lazım? Gibi konulara değinmek istiyorum bu videomda elimden geldiğince. Şimdi sorumuzun cevabına gelecek olursak, böbrekleriniz ağrıdığı zaman ne nefrolojiye ne de ürolojiye ilk planda başvurmanız lazım. Nereye başvurmalısınız? Öncelikle aile hekiminize veya iç hastalıkları uzmanına gitmeniz gerekiyor. Çünkü birçok böbrek ağrısı gibi zannedilen ağrı aslında böbrek ağrısı değil. Bunun ön elemesi yapılması lazım aile hekimlerinizce veya iç hastalıkları uzmanları tarafından. Gerçekten böbrek ağrısı mı değil mi? O zaman tabii ki nefroloji veya üroloji bölümlerine hasta yönlendirilebilir. Çünkü böbreklerimizin lokalizasyonuna, yerleştirildikleri yere bakacak olursak retroperiton dediğimiz bu karın içi organlarımızı saran bir zar var, periton diye. Onun tam arka tarafında bulunuyor. Korunaklı organların arka taraflarında yerleşmiş durumda. İşte etrafında kaslar var, omurilik var, omurga var, kaburgalar var. İşte kas dokusu var, yağ dokusu var. İşte komşuluklarında sağ tarafta karaciğer var, üst tarafta safra kesesi var. Yine akciğerlerin alt kısmına denk geliyor. Yine ön tarafların işte bağırsaklarla yine komşulukları var. Sol tarafta dalakla da ilişkisi var, pankreasla da bağlantısı var. Yine yumurtalıklarla, kadın iç organlarıyla bağlantısı var. Yani birçok organla iç içe geçmiş durumda arkadaşlar. Yani komşuluk yoluyla ve korunaklı bir bölgede. Böyle olduğu için bir omurga ile ilgili bir patoloji bile sanki böbrek sancısı gibi kendini gösterebiliyor. Onun için bu anatomik yapıyı bilmek lazım. Ve doğru tanı koymamız gerekiyor. Peki böbrek ağrısını taklit edebilen hastalıklar nelerdir arkadaşlar? Genellikle kas ve iskelet sistemi ağrıları, omurga, kaburga, akciğer, omurilik, çeşitli enfeksiyonlar, kalp hastalıkları ve kadın hastalıkları yanlışlıkla üroloji veya nefrolojiye gidebilmektedir arkadaşlar. Mesela örneğin bunları açacak olursak sırttaki kas gerilmeleri. İşte omurgada kırıklar, apseler, yine yan ağrısı gibi ağrı yapıyor. Sırt ağrısı, yan ağrısı. Yine kaburga, kosta ağrıları. Akciğerlerin plevre denen bir zarı var. Bu plevraların iltihaplanması, plörit denilen durum. Bu da yine komşuluk yoluyla böbrek ağrısı gibi yanıltabilir insanı. Yine akciğer iltihaplanmaları, zatüre dediğimiz bu pnömonilerde, özellikle alt lob pnömonilerde diyafram komşuluğuyla alt tarafa yine yansıtabiliyor bu ağrılarını. Bunlar da yine yapabilir. Radikülit dediğimiz bu omurilikten çıkan sinirlerin iltihaplanması durumları. Tam böbreklerin olduğu kısma denk gelen yerde yine ağrı böbrek ağrısı gibi zannedilebilir. Retroperitonda bulunuyor demiştik böbrekler. Peritonun arka tarafında. Bu bölgenin iltihabi reaksiyonlarına bağlı enflamatuar fibrozis durumu denilen retroperitoneal fibrozis hastalıklarında, bu radyoterapi, ışın tedavisi, kemoterapi, radyoterapi gören kanser hastalarında da olabiliyor bu durum. Yine bir enfeksiyon hastalığımız var, zona diye. İşte su çiçeği geçirmiş olanlar ileriki hayatlarında yine bu zona dediğimiz varicella zoster denen bir enfeksiyon var. Böyle cilt üzerinde kabarcıklarla giden dermatom hattı boyunca özellikle çift taraflı olabiliyor. Yine böbrek lojuna uyan kısma da denk gelirse o cilt hastalığı, o virüsün yapmış olduğu ağrı dermatomları tutarak, o sinir köklerini tutarak ne gibi algılanabilir? Böbrek ağrısı gibi algılanabiliyor. Hatta bir tane hastamız vardı, böbrekte değil de başka bir bölümdeydi. Kol ağrısıyla hasta bize geldi. Hatta yalvarıyor, kolumu kesin. O kadar şiddetli ağrı var. Şimdi biz diyoruz sol taraftaydı bu ağrı. Bu ne ağrısı? Kalple mi alakalı? İşte kemiklerle mi? Yatırdık. Böbrek hastasıydı. İnceledik. Birçok araştırma yaptık. Hiçbir şey yok. Kemik sağlam, kas dokusu sağlam. Kalple ilgili bir problem yok. Damarda mı bir problem? O da yok. Fizik tedavi gördü artık. Biz de işin içinden çıkamadık. Bu neyin nesi? Yatırdık hastayı. 2 gün sonra ne görelim? O ağrının olduğu yerde döküntüler çıkmaya başladı. Bu da çok ilginç. Bu da sinezoster dediğimiz bir durum. Önce ağrısı oluyor, sonra döküntüsü çıkıyor. Zaten döküntü ilk başta gördüğümüz zaman kolay. Hemen tedavisini verdiğinizde düzeliyor. Çok ilginç bir vakaydı. Bu aynı durum yine dediğim gibi böbreklerin olduğu yerde de olabilir. Zonayı da unutmamak lazım. Başka
bu kalpten çıkan büyük bir damar vardı, aort. Bunun yine genişleme durumu. Normalde mesela 3,5 santim gibi, bazen oluyor ki aort çok genişliyor. 7 santime, 8 santimetreye kadar genişlediği zaman yine onun yapmış olduğu ağrı olabiliyor. O da yine böbreklere giden damarlar da yine aorttan zaten dallanıyor. O bölümde ağrılarla yine hasta kendini acile atabilir. Yine jinekolojik, bu kadın hastalıkları ile ilgili durumlar, yumurtalık iltihaplanmaları, işte tüp iltihaplanmaları, rahimle ilgili patolojiler, mens ağrıları, bu da yine çok sık görülür. Adet sancıları, yine bu da böbrek ağrısı gibi kendini gösterebilir. Karaciğer hastalıkları, safra kesesi iltihaplanmalar, kolesistitler, yine bunlar da yansıyan ağrı olarak yine böbrek ağrısı yapabiliyor. Sağ tarafta, solda da dalak ve pankreasla ilgili yine iltihabi durumlar. Onların ağrıları yine böbrek ağrısı gibi kendini gösterebilir arkadaşlar. Peki böbrek ağrısının belirtileri ne? Hangi ağrıda biz genelde böbrek ağrısını düşünmemiz lazım? İdrar yaparken yanma varsa genelde ağrılı idrar yapma. Onunla birlikte ateş olması, idrardan kan gelmesi, idrar renginde bulanıklaşma, koyulaşma, köpükleşme, bu tür şeyler genelde bize neyi düşündürür? Böbrekle ilgili bir patoloji var. Karaciğer ağrısında idrarda bir değişiklik olmaz ki. Akciğer iltihabında olur mu? Olmaz. İşte bağırsaklarla ilgili bir patolojide idrarın renginde bir değişiklik görür müsünüz? Görmezsiniz. Böbrek taşında ama görürsünüz. Şiddetli yan ağrısı, kıvrandırıcı tarzda. Zaten hasta bunu daha önceden biliyordur. Böbrek taşı öyküsü vardır veya polikistik böbreği vardır. İçinde bir sürü taşları vardır. Hasta onu anlayabilir ama bilmiyorsa tabii bundan atlanabilir. Mide bulantısıyla da hasta gelebilir. Bulantıyı mideden şüphelenirsiniz, böbrek çıkar. İshal, yine bu da baş dönmesi, yorgunluk, titreme, septik tablo, bunlarla da hasta yine acile gelebilir. Peki gerçek böbrek ağrısı nedenleri ne arkadaşlar? Bunlar yanıltıcı olanlardır. En sık gördüğümüz idrar yolu enfeksiyonları, mesanenin iltihaplanması, sistit, böbreğin iltihaplanması olan piyelonefrit, işte böbrek taşları, bunlar çok sık yapabiliyor. Taş yerinden oynadığı zaman özellikle 4 milimin altında olanlar çok kolay oynayabiliyor. Kıvrandırıcı tarzda böbrek sancısı yapıyor arkadaşlar. Hatta böyle duvarları tırmalayan, kendini yerden yere atan hastalar olabiliyor. Çok şiddetli sancı. Morfin bile kar etmiyor bazen. Bu narkotik analjezikler veriyoruz. Bunlar bile etkilemiyor. Birçok hasta biz de acilde takip ettiğimizden dolayı, öğrenciliğimizden olsun, hala onlar aklımızda o çektiği acı, ızdırap, yani çok şiddetli oluyor ağrıları. Başka hidronefroz dediğimiz mesela taş olabiliyor veya başka bir sebeple böbrekte genişleme oluyor. İdrar yapamadığı için ne oluyor? Diyelim tıkayan bir şey var, üreter taşı var veya bir kitle bası yaptı, idrarı boşaltamıyor. İdrar geliyor ama böbreklerden, o zaman o idrar ne oluyor? Geriye doğru büyütüyor böbreği. Hidronefroz diyoruz biz buna. Grade 3, Grade 4 dediğimiz böyle normal böbrek diyelim 9-12 santim, burada çıkıyor 20 santimetreye kadar. Neredeyse yani bir darbe alsa parçalanacak o böbrek. O hale geliyor. O tabi böbreğin kapsülü var, zarı var. O da gerildiği için ne oluyor? O gerilmeye bağlı şiddetli yine ağrı olabiliyor. Başka böbrekte bulunan kistler yine gerilme ağrısı yapabiliyor. Polikistik böbrek dediğimiz bu genetik bir hastalık. Otozomal dominant olan. Bunlarda da yüzlerce kist oluyordu böbrek içinde ve bu kistler zamanla taşlaşmaya yol açıyordu. Birikmiş olan bu sıvıya bağlı, idrarlara bağlı kristalleşme oluyor. Böbrek taşı olduğu zaman yine olay başa dönüyor. Böbrek taşının ağrısı başka. Apseleşebiliyor bunlar. Enfeksiyonlara eğilim oluyor. O kistler perfore, yani parçalanabiliyor. Apse, enfeksiyon, bunlar da yine ağrıyla kendini acile ve hastaneye getirebilir. Yine böbreğe sıkıştıran herhangi bir tümör de olabilir. Hem yandan hem böbreğin kendi dokusundan kaynaklanan. Glomerulonefritler, özellikle akut interstitial nefrit vesaire, bunlar da yine glomerulonefritlerin seyrinde de özellikle akut olanlarda olabiliyor. Derin renal ven trombozları, yani böbreğin toplar damarını özellikle pıhtı attığı zaman bu kan hastalıklarında da olabiliyor. Glomerulonefritlerin kendi seyrinde de olabiliyor. Bu nefrit dediğimiz tablolarda özellikle de membranoz glomerulonefrit seyrinde, nefrotik sendromlu olan hastalarda bu idrarla protein atılımıyla birlikte giden bazı tromboemboli, yani pıhtılaşmaya eğilim de olabiliyor bunlarda. Bunlarda da yine böbrek damarı tutulduğu zaman şiddetli ağrıyla hasta kendini acile atar. Düşünmediğiniz zaman gözden kaçırabilirsiniz bunu. Ultrasonda pek bir şey bulamazsınız
yapamazsınız. Damar yapısına Doppler incelemesi yapmanız lazım burada da. Yine hamilelikte de tekrar yine idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı da olabilir. Bebek üreterlere bu böbreklere bası yapıp idrarın boşalımını engelleyip yine hidronefroz dediğimiz böbrekte genişleme yapıp o da yine böbrek sancısı yapabilir. Susuzluk arkadaşlar çok ilginç değil mi? Susuzluk da böbrek ağrısı yapar. Neden? Hem idrar yolu enfeksiyonlarının eğilimi kolaylaştırdığı için hem de böbrek taşı riskini artırdığından dolayı susuz kalanlarda da böbrek sancısı olur. Bir de bu günümüzde güncel olan COVID-19. COVID-19'a bağlı da böbrek ağrılarının olduğu %30 vakada bunun görülebildiği yapılmış incelemelerde gösterilmiş. Böbrek dokusuna ve böbreklere direkt hasar verebiliyor COVID-19 ve şimdi yeni verilerde de daha önce COVID-19 geçirmiş veya COVID aşısı olmuş olanlarda da uzun dönemde bazı böbrekte etkilerin çıktığı, biz kendi çalışmalarımızda da bunu gösterdik. Bir tanesini yayınladık. Yine bazı yayınlarımız da var. Onları da çıktığı zaman sizlerle paylaşırım. Yine VUR dediğimiz veziko-üreteral reflü, yani mesaneden üreterlere yukarıya doğru idrar kaçışının olması veya idrar birikiyor mesanede, idrarını boşaltamıyor. Nörojen mesane, bu şeker hastalarında olabiliyor. Başka sinir hastalıklarında, bel travmalarında şu bu. Mesanede idrar büyük genişliyor mesane. O da yine yukarıya doğru kaçak olduğum ne yapıyordu? Veziküler, o da yine hidronefroza, böbrek dokusunda harabiyete, enflamasyona yol açıyor. İltihap da ağrı yapıyor. Bakın daha bir sürü var da ben genellerini sayayım. Darbeler yine delici, künt travmalar böbreğe, idrardan kanama vesaire. Bütün bunların hepsi böbrekte gerçek ağrı yapabiliyor. Bakın gerçeklerini saydım. Bir de böbrekle alakası olmayanları saydım. İşte bunları iyi bir anamnez yani bu nasıl başladı? Hastaya sorguluyorsunuz. Ağrının özelliğini, ne zamandan beri vardı? Altta mesela enfeksiyon var mı? Taş var mı? Böbrek tümörü var mı? Polikistik var mı yok mu? Birçoğunu zaten anamnez yani sorarak öğrenebiliyorsunuz. Sonra fizik muayene bulgularımız var. Bu böbrek noktalarında hassasiyet var mı? Ağrı var mı? Kostovertebral dediğimiz bu tam kaburgaların alt tarafında karnın birleştiği yere darbe vurduğumuz zaman şiddetli sancı hemen yerinden zıplar hasta. Buna kostovertebral açı hassasiyeti diyoruz. Tıpta muayene bunlar mesela çok değerli bulgular. Tabi spesifik değil. Peki en kolay tanımız ne arkadaşlar? Neyle biz tanı koyabiliriz? Hastayı iki tane çok değerli testimiz var. Çok basit. Bir, İdrar tahlili, tam idrar tahlili. İmkanınız varsa kendini santrifüj yapıp bakın, o doktor arkadaşlar için söylüyorum. Yoksa normal bir idrar tahlilinde enfeksiyon varsa zaten idrarda mutlaka lökosit ve eritrosit çıkıyor. Şart değil ama büyük kısmında çıkıyor. Mesela taş düşürüyor, hemen kan çıkar idrarda. Bazı kanlar da gözle görülmeyebilir arkadaşlar. Mikroskobik incelemede bunu görüyoruz. Eritrosit sayısı var onun. Belli bir şeyin üstüne çıktığı zaman ancak gözle görülebiliyor. Hem enfeksiyon oluyor, o enfeksiyon göstergesi de lökosit. Yani bunlar varsa bize yol gösterir. Nefritlerde başka şeyler oluyor. Eritrositler bir araya gelip silendiri oluşturuyor vesaire. Bunun mikroskobik incelemesi, onu doktor arkadaşlarımız yapar. Bir de eğer istersek yanına da ultrason. Özellikle batın ultrasonu daha iyi. Sadece üriner sistem ultrasonu değil. Hani biraz önce demiştim. Diğer organlardaki patolojiler de böbrek ağrısı gibi kendini lanse edebilir. Onun için safra kesesini de göreyim, karaciğeri göreyim, dalağı, pankreası, iç organları da hakkında da bilgi alayım. Onlar da bana değerli bilgiler verebilir. Mesela böbrekte taş var mı yok mu? Hidronefroz var mı? Mesela bir taşı gördüğümüz zaman sancısı da varsa çoğu zaman teşhisi koyarız hemen. Ha, böbrek taşına bağlı demek ki. Veya başka bir organ patolojisi var mı? Yine onu da görmüş ol. Çok ucuz bir test. Genelde idrar da yetiyor. Kan tahlilinde de ancak eğer çok istiyorsak onu da yapabiliriz. İltihap bir şey var mı? CRP yüksek mi? Lökosit yüksek mi? Yine enfeksiyon lehine bir bulgu var mı? Veya başka hastalıkların bulguları var mı? Karaciğerle ilgili olur. AST aleti yükselir vesaire veya bilirubin etkilenir şu bu. Ama çok hepsini hemen istemiyoruz. En basit bir idrarla bu işi götürürüz. Aile hekimliğindesiniz. Bütün tahlillere gerek yok. Bir tane idrar yapın. Bakın orada eritrosit var mı? Lökosit var mı? Varsa o zaman iç hastalıklarına yönlendirin. İç hastalıkları uzmanımız da değerlendirir. Ayrıcı tanılarını yapar. Eğer derse ki bu nefroloji kaynaklı, böbrek kaynaklı bize gönderir. Veya bu üroloji ile ilgili ürolojiye gönderir. Peki üroloji ile nefroloji durmadan deminden beri bahsediyorum. Hangi bölümlere bakıyor? İkisi de böbreğe bakıyor arkadaşlar. Ama aralarında fark var. Üroloji
Böbreğin genellikle cerrahi kısımlarıyla ilgileniyor. Hem cerrahi olmayan medikal kısmıyla da ilgileniyor. İlaç kısmıyla da, ama yani hem dahili hem cerrahi kısmıyla ilgileniyor. Örneğin böbrekte, işte birazdan bahsedeceğim onu. Nefroloji ise cerrahi kısmıyla biz ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Biz yani ameliyat gerektiren, girişim gerektiren, işte alttan tel takılacak, WG kateter, böbrek taşına. Biz yapmıyoruz. Nefrostomi açılıp buradan tüp diren biz onları yapmıyoruz. Böbrekte tümör var, ameliyat yapılacak. Onların hep cerrahi girişim gerekiyorsa üroloji bölümü. Ama bizimle ilgili olan kısım ne peki? Nefroloji neye bakıyor? Tam böbrek sağlığı, böbrek hastalıkları konusunda biz uzmanlaştık. Özellikle bu akut böbrek hasarı. Yani kreatinleri, ürekreatin değerleri normalken aniden yükseliyor. Bunun sebebi ne? Neden olmuş? Bizim alanımız. Kronik böbrek hastalığı. Bunun takibi, tedavisi, hastanın diyalize veya böbrek nakline gitmesini engelleme, bunu yavaşlatabilme, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam tarzı, nefrolojinin alanı, tansiyonu düzene sokma, tansiyonun sebeplerini araştırma. Yine nefroloji, diyabet, sistemik hastalıklar vesaire, bunların böbreğe olan yan etkilerini azaltabilmek. İşte FMF'i var, amiloidozu var, romatizmal hastalıklar var. Bunların ilaçlarını nasıl düzenleyelim? Kronik ilaç kullanımları var. İşte ağrı kesiciler, bu böbreğe zararlı olan non-steroidler, bunların yan etkilerini azaltalım. Neler yapabiliriz? Bunların takibi hepsi nefroloji ile ilgili. Böbreklerden protein kaçağı var. İşte glomerulonefrit dediğimiz durumlar. Nefrotik sendrom, nefritik sendrom, idrardan kan geliyor. Üroloji baktı, taş falan yok. Bir şey, başka sebep var o zaman. Bu yine bizle ilgili. Böbrekten biyopsi almak gerekiyor. Bizimle ilgili. Bunun tedavisini vereceksiniz. Bunların hepsini nefroloji yapıyor. Üroloji karışmaz bunlara. Diyalize kararı üroloji vermiyor. Onları biz veriyoruz. Ne zaman diyalize alalım, ne zaman almayalım, nasıl durumda diyalizden çıkaralım. Sepsisi var, kalp yetmezliği var, sistemik hastalıklar var. Bunlar böbreği etkiliyor. Antibiyotik verdim, zarar gördü. Ne yapmam lazım? Sıvısını, elektrotlerini nasıl ayarlayalım? Sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor bizim alanımız. Başka? Asit baz denge bozuklukları. Bunları düzenlemek yine başlangıç olarak ana nefroloji, genel cerrahi de tabii ilgilenir ama ön planda nefroloji bütün bunlar. Bakın birçok alanı ilgilendiriyor. Bir de arkadaşlar bizim farkımız var. Üroloji uzmanı arkadaşlarımızdan. Biz neyiz? Normal tıp fakültesini bitiriyoruz 6 yıl. Hatta İngilizce eğitim alıyorsak 7 yıl zamanında bitirirsek. Sonra 4 yıl iç hastalıkları uzmanlığı eğitimi alıyoruz. TUS'a giriyoruz tabii bu iç hastalıkları uzman olmak için. TUS'u kazandıktan sonra 4 yıl eğitimini tamamlıyoruz. Sonrasında ise yine mecbur hizmetlerimizi vesaire yaptıktan sonra yine yan dal için, nefroloji uzmanı olmak için tekrar sınava giriyoruz. Bu da yan dal uzmanlık sınavı. Yani ikinci TUS oluyor bizim için. Ondan sonra da 2 yıl en az eğitim görüyoruz. Hatta 3 yıl kadar da uzayabiliyor bunlar. Düşünün kaç yıl eğitim, yani bir nefroloji uzmanı olmak. Yani doktor üstü doktor oluyoruz biz artık. Hem iç hastalıklarına hakimiz hem de üstüne böbrek hastalıkları konusunda ayrıca eğitimi. Onun için bizim avantajımız ne? Hasta bize geldiği zaman o senin şekerin var git iç hastalıklarına demiyoruz. Zaten iç hastalıkları uzmanıyız. Endokrine gidecek gereken bazı vakalar oluyor. Diyabetik, ketoasidoz, onları biz de yaparız da hani zaman açısından dengelemek için arada gönderdiğimiz oluyor. Normalde hakim olmak konuya çok iyi. Hipertansiyon bizde, diyabet bizde, kalp hastalıkları bizde. Anjiyo gerekiyor, şu bu. Gereken vakayı ben gönderiyorum. O kalple ilgili olabilir. Yani çok iyi tanıyıp hastaya en az zarar, hatta hiç zarar vermeden olabildiğince fayda görmesini sağlayıp daha uzun süre yaşamasını sağlayabiliyoruz. Onun için nefroloji gerçekten çok zor bir branş ama dünyanın en iyi branşlarından bir tanesi. Tabii bütün yan dal hekimlerimizin branşı kendine göre çok iyidir zaten ama nefrolojinin de böyle bir özelliği var. Bunu da bilmekte fayda var. Tabii idrar yolu enfeksiyonları şu bu, onlara da yine bakıyoruz. Peki ürolojiye gelelim. Üroloji neye bakıyor arkadaşlar? Böbrek taşı. Yine idrar yolu iltihaplanma, idrar kaçırma. Mesela altına idrar kaçırıyor. Nefrolojiye gelmez. Biz bakmayız buna. Böbrekte tümör. Üroloji. Prostatım var. Prostatım büyüdü. Üroloji. Prostattan ameliyat yap. Lazerle girip taşımı alır mısın? Onlara biz bakmıyoruz. Taşların tedavisi ve genel olarak taş tam bizi de ilgilendiriyor ama metabolik bir zemin var mı yok mu? Neden oluyor? Onların ilaç düzenlemelerini, beslenmelerini biz ayarlayabiliyoruz. Ama cerrahi müdahale, taşı alalım mı almayalım mı? Alttan sistoskopla mı girelim? Dışarıdan ESV'le mi yapalım yoksa açık ameliyat mı yapalım? Üroloji.
böbrekte bir kitle var veya böbreklerde işte fonksiyon bozukluğu oldu. Alalım mı almayalım mı bunu? Sintigrafide %5 çalışıyor sağ böbrek. İşte sürekli enfeksiyon oluyor. Tümörleşme riski var. Yine üroloji. Polikistik böbrek hastalığı var. Taş ne yaptı? Enfeksiyon yaptı. Apseleşti. İdrardan kan geliyor. Veya sürekli tekrarlayan iltihaplanmalar oluyor. Hastanın genel durumunu bozuyor. Üroloji. Yani böyle. Yani paslaşabiliyoruz biz. Bazen o bize yönlendiriyor. Kreatinde yükselme oldu. İşte ne yapalım Ömer Hocam? Bizden bilgi alıyor. Biz de bazen ürolojiye yönlendiriyoruz. Böyle. Diğer branşlarla da çok iyi bir iletişimimiz var bizim. Kardiyoloji. Kalbi hastanın basmıyor. Böbrek etkileniyor. Yine bizimle alakalı bu. Diyalize de bazen alabiliyoruz. Bunun için ayrı bir bölüm yapacağız. Ayrıca hiperaktif mesane. Sürekli mesela tuvalete çıkıyor hasta. Sık sık idrar yapıyor, altına kaçırıyor. Veya mesanede sarkma var. Bu kadınlarda özellikle çok sık oluyor. İşte bunlar da yine üroloji bakıyor. Testislerle, skrotumlarla ilgili hastalıklar, kısırlıklar, infertilite, erektil disfonksiyon, işte impotans, bunlar da yine işte ürolojinin alanı. Böbrek, mesane, penis, böbrek üstü bezi, tümörleri, kanserleri yine bu sünnet derileriyle ilgili sünnet yapma, o bölümlerin hepsi üroloji alanına giriyor. İmmemiş testisleri yine çocuklarda. Bunlara da üroloji bakıyor. Evet, elimden geldiği kadar bir tane soruda böbreklerim ağrıyor deyip olay daha nerelere kadar geldi. Evet, 2 bölümü de bilmekte fayda var. Bunları bilmenizin size ne faydası olur arkadaşlar? Yanlış yerlere boşuna zaman kaybetmemiş olursunuz. Çünkü bizim deneyimlerim çok fazla bu konuda. Bazen geliyor nefrolojinin önüne, tabii aile hekimine de gitmemiş. Direkt bize başvuru olabiliyor. Hasta geliyor, kıvranıyor kapıda. Bir de baktım yani kavga ediyorlar. Allah Allah, bu bizim hastalar genelde kavga etmez. Çok nazik, böyle beklerler, şeyini bilirler. İşte ağrıdan duramıyorum, nerede bu doktor bilmem, o etrafa da böyle bağırıyor. Bir bakıyorum renal kolik, yani taş düşürüyor hasta. Tabii bilmiyor olabilir ama bunun işte bize gelmemesi lazım. Aile hekimi ve iç hastalıklarından direkt veya acilden hemen ürolojiye yönlendirilmesi lazım. Renal kolik bu. Gerekirse müdahale yapılır. Nefroloji ona bir şey yapmaz ki. Boşuna zaman kaybı oluyor. Orada belki saatlerce de bekliyordur hasta. İşte bunları da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarımızda yine görüşmek ümidiyle hepinize huzurlu, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.